Panik atak ve kaygı durumlarında sıklıkla görülen belirtilerden biri depersonalizasyon, diğeri ise derealizasyondur. Biraz sonra videoda detaylarını anlatacağım bu durumu yaşayan kişiler o anda dehşete düşebilirler ve akıllarını kaçırmaya başladıklarından şüphelenebilirler. Peki nedir bu depersonalizasyon ve derealizasyon ve nasıl baş edilir? Videoda. Yoğun stres durumları, travma anları, kaygı ya da panik atak anlarında bazen kişiler vücudu sanki kendi vücudu değilmiş gibi hissederler. Adeta kendilerine karşı yabancılaşmışlardır. Sanki kendilerine dışarıdan bakıyorlardır. Elleri, ayakları, kolları sanki kendisinin değilmiş gibi hissederler. Kişinin kendi bedenine yabancılaşmasına depersonalizasyon denirken, içinde bulunduğu ortama ve diğer kişilere yabancılaşmasına ise derealizasyon denir. Bazen de ortamdan ve ortamdaki diğer insanlardan kopmuş gibi hissedersiniz. Anneniz, babanız, en yakın arkadaşınız bile size bir yabancı gibi gözükebilir. Ortam flulaşabilir, bulanıklaşabilir. Kendinizi sanki gerçek dışı bir ortamda, bir rüyada ya da bir filmdeymiş gibi hissedersiniz. Sanki farklı bir ülkedesiniz ya da uzayda yürüyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Tabii bu bahsettiğim iki yabancılaşma durumu yaşandığı anda kişiye oldukça korkutucu gelebilir ve daha önce yaşamamış olduğu bu deneyim onu dehşete düşürebilir. Yani bu deneyimin kendisi bile başlı başına kişi için travmatik olabilir ve ya yeniden tekrar yaşarsam diye düşünüp kaygısını arttırabilir. Eğer yaşanılan bu durumun sebebi panik, kaygı ya da yoğun stres durumuysa çoğunlukla kısa süreli ve geçici bir durumdur ve paniğinizin şiddeti, kaygınızın şiddeti, yaşadığınız stresin şiddeti azaldıkça bu duyguların da şiddeti azalır ve zamanla yok olur. Ara ara tekrar yoğun stres yaşadığınız durumlarda ya da yoğun kaygı yaşadığınız durumlarda yine tekrarlanabilir. Çünkü bunlarla birlikte görülen bir durumdur zaten çoğu zaman. Tabii eğer sebep panik ataksa ya da yoğun stres durumuysa biraz önce söylediklerim geçerli. Bazen bu depersonalizasyon ya da derealizasyon dediğimiz yabancılaşma durumunun sebebi nörolojik problemlerde olabilir. Örneğin bazı epilepsi türlerinde ya da bazı beyin tümörü olgularında da bir belirti olarak bu yabancılaşma duyguları yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı ağır psikiyatrik vakalarda da yine bu durum gözlemlenebilir. Bu yüzden bunun ayrımının iyi yapılabilmesi için, yani yaşadığım şey yoğun kaygı ve stresle mi alakalı, yoksa nörolojik bir problem mi var ya da belki ağır psikiyatrik bir bozukluğum mu var? Bunun ayrımını doğru bir şekilde yapabilmek için kişinin bir hekimle görüşmesi yerinde olacaktır. Peki diyelim ki bir fizyolojik durum yok ya da bir nörolojik bir sıkıntı yok ya da ağır psikiyatrik bir sıkıntı yok. Yoğun kaygı ve stres yaşadığım durumlarda ben bu yabancılaşma hissini yaşıyorum. Peki neden vücut bunu yapıyor? Bunun sebebi ne? Aslında buna dair henüz tam anlamıyla bir açıklama yok. Ancak bazı yaklaşımlar var. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de beynimizin bir strese uyum mekanizması olarak bu tepkiyi, yani yabancılaşma tepkisini geliştirdiğine dair. Hatırlarsanız stresten bahsederken vücudumuz sizin mutluluğunuz ya da mutsuzluğunuzla çok da ilgilenmez. Onun tek bir derdi vardır: canlılığını sürdürmek ve hayatta kalmaktır ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar demiştik. İşte sizler de herhangi bir şekilde duygusal olarak kaldırmakta zorlanacağınız bir yükle karşılaştığınızda ya da baş etmekte gerçekten çok zorlanacağınız bir travma ya da bir stres durumu yaşadığınızda beynimiz bunu da bir yaşamsal tehdit faktörü olarak algılar ve adeta bizi korumak için sistemi kapatır. Yani aslında bir anlamda bizi bizden korumak için kendimize ya da ortama yabancılaşır. Tabii yoğun panik, kaygı ya da stres durumlarında bunu yaşayan kişi bunlardan haberdar olmadığı için, yani belki de bu durumu, depersonalizasyon, derealizasyon durumunu ve bunun aslında vücudumuzun bizi korumak adına geliştirdiği bir savunma sistemi olduğunu belki de bilmediği için oldukça dehşete düşebilir, çok korkabilir ve kendini çok çaresiz hissedebilir. Ve aslında bu yaşadığı tüm duygular, bu çaresizlik, yoğun dehşet, korku durumu da başlı başına bir travmatik durum olarak onun karşısına çıkabilir. İşte bu yüzden bu videoları hazırlıyoruz. En azından bu videolar sayesinde aslında bu durumun çoğu kişide yaşanan bir durum olduğunu, özellikle panik atak, kaygı bozukluğu yaşayan
çoğu kişide yaşanan bir durum olduğunu ve aslında bunu senin vücudunun seni korumak adına yaptığını bilmenin verdiği rahatlıkla en azından bir dahaki sefer yaşadığında belki eskisi kadar dehşete düşmezsin. Tabii eğer böyle bir durum sürekli bir şekilde varsa nörolojik bir problem olabileceğini de lütfen unutma ve bununla ilgili olarak bir hekimle görüşmekten çekinme. Bu gibi durumlarla baş edebilmek için en iyi yöntemlerden biri anda kalma ya da topraklanma egzersizleridir. Bu egzersizler kişinin dikkatini şimdi ve burada olanlara yöneltmesiyle ilgili egzersizlerdir. Bunun için kendi bedensel duyumlarımıza ya da çevreden gelen duyumlara odaklanabiliriz. Bununla ilgili 20 tane etkili tekniği anlattığım Zihnini Sakinleştirmek için 20 Teknik isimli videoma göz atmanı öneririm. Açıklama kısmına da o videonun linkini vereceğim. Herhangi bir şekilde bir yabancılaşma hissettiğin an, o videoda bahsettiğim teknikleri uyguladığında bir de bakacaksın ki saniyeler, bazen dakikalar içerisinde zihnin şimdi ve buradaya dönmüş ve kendine ya da ortama olan o yabancılaşma hissin azalmaya başlamış. Eğer yaşadığın depersonalizasyon yoğun stres ya da kaygıyla alakalıysa sendeki stres ya da kaygı durumları azaldıkça bunların da azalacağını bil. Ancak yine de bundan kaynaklı olduğundan emin olmak için lütfen öncelikle bir nörologla ve bir psikiyatristle görüşmeyi unutma. Eğer yoğun şekilde kaygı, depresyon, endişe, takıntılı düşünceler, aşırı düşünme gibi problemlerle uğraşıyorsan kanalımda sana iyi gelebilecek çok sayıda bedensel ve zihinsel tekniği anlattığım videolar mevcut. Bunun için oynatma listesine git ve oynatma listesinden ilgili başlıktaki videoları izle. Bu arada her hafta 2 yeni video yüklediğimiz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı da unutma.